Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle bir arkadaşın sorusu üzerine bir çalışma yapacağız. Arkadaşın bu şekilde manhole'leri bulunmakta ve bu manhole'lerde şu şekilde bir kesit hesaplanacak. Manhole tip kesitimiz boru, altta bir taş tozu. Şuraya da taş tozu kabul ediyoruz ama ayrı hesaplayacağım. Burayı bir beton olarak görebilirsiniz. Burası da normal geri dolgusu olacaktır. Şimdi gelelim biraz detaylı yapmaya çalışacağım ama yine de çok fazla ayrıntıya giremeyeceğim. Buradan önce bir güzergah geçiriyorum. Güzergahıma şöyle bir güzergah diyelim. Düz bir isim olarak. Bunu kuruplu yapacağım. Aslında kuruplu yapmasam da hiçbir şey değiştirmeyecek. Buradan şuraya giriyorum. Sanırım böyleydi. Evet. Bacaları binlik olduğu için de şuraya daha güzel görünsün diye radyüsleri 1 yapıyorum. Ki center'dan geçtiği boru gibi görünsün, yani başka bir esprisi yok. Şu şekilde buradan girdi ve buradan çıktı gibi. Daha da küçültebilirsiniz. Şimdi bunu yaptıktan sonra benim elime bir tane profil gerekli. Yüzeyi de şöyle oluşturdum. Normalde arkadaşımın bir yüzeyi vardı fakat oluşturacağım kesitte yüzeyi kurtarmadığı için ortalama bir yüzey aldım, kabul ettim. Şimdi profil diyorum. Profilde yüzeyi aktardım ve şuraya ekledim. Şöyle bakacak olursak. Tamam. Şimdi burada profil creation tools diyorum. Buraya da kırmızı kod diyeceğim. Kırmızı kod dedim ve ben buradan şimdi kilometreye göre aslında şunu yapacağım. Şunları önce bir not almam gerekiyor. Birinci bacam sıfırda zaten. Alt kodu 80-93, ikincisi 9-43. Yani ben buraya ikincisini 10. metre desem olur. Siz daha detaylı olarak yaparsanız. Üçüncüsünü 20 diyeceğim. Dördüncü bacanın 47-69, 48. metre diyeceğim. Ve sonuncu bacası 82. metre 82-71. Evet. 82-30, 82-46, 82-58 ve 82. metre 82-71. Şimdi geldim profil, creation tools dedim, profili tıkladım ve buraya kırmızı kod diyelim. Tamam dedim. Ve şu ikona tıklıyorum. Benim sıfırda akar kodum neydi? 80.93'tü. 80 10. metrede neydi? Pardon. 10. metrede 82.30'du. 20. metrede, bunlar tabii küsuratlı olduğu için ben küsuratlı yapmıyorum. 82.46 idi. 48. metrede 82.58 ve son olarak 82. metrede 82.71. Şimdi burayı düzelteceğim sonuncuyu çünkü koridorda aşağıya doğru bir düşüş olsun istemiyorum. 82.0 diyorum. Bunu tamam dedikten sonra değiştirmeniz daha doğru olacaktır. Hatta 1 milim de arttırıyorum. 82.52 yapıyorum. Şimdi bunu kapatıyorum ve kırmızı kodum geldi. Yüzeyim buradaydı. Kırmızı kodum da geldi. Aslında bu kod eğim buradan aşağıya doğru geliyor ve buradan artık deşarj bacasına doluyor. Yani şuraya. Şimdi burada bunu koridor ile yapacağım. Basit bir koridor modeli oluşturdum. Tip diyelim. Buraya bıraktım. Şimdi bunu zaten arkadaşla paylaşacağım. Trench diyorum ve tıklıyorum. Burada şunu da küçültürsem. Az önceki kesitte bulunduğu gibi bu alan graviton veya artık taş kumu denilmiş. Taş tozu pardon. 10 santim olan alan. Burası yine taş tozuyla olan doldurulacak bölge ve burası da artık normal kendi olması gereken yer. Ben boruyla yaptım ama boru Excel'de yapılması çok daha doğru olacaktır. Şimdi burada da bu değerleri şu şekilde değiştirebiliriz. Yani
Tıkladığımda eğer ki benim boru çapım 0.50 ise 50'yi alacağım. Genişliğim nerede? Bu genişliği istediğiniz gibi değiştirebilirsiniz. Yani 2 metre. Artık ben 2 metreden hesaplayayım. Problem değil. Alttaki kalınlıkta 0.25 derse buna göre projedeki değerlere göre değiştirilir. Neyse fazla oynamayın burayla. Kalsın. Şimdi koridor oluşturacağım. Koridor oluşturmak için ne yapıyorduk? Create koridor diyeceğim. Burada isim verelim. Trench diyelim. Güzergahımı seçiyorum. Kırmızı kodum, assembly ve yüzeyimi seçtim. Tamam dedim. Ve kaç metre arayla oluşturulsun? Düz olan yerde 5 diyorum. Kurpta 1 olsun. Şunda 1 olsun. Aslında spiralim yok zaten. Tamam deyip kabul ettim. Ünlemleri aldırmayın. Yüzeyle alakalı olan yerlerde bir sorun çıkarttı. Kontrolünü yapalım şimdi. Pardon. Kırmızı kodla alakalı seçemedim sanırsam. 8230. Evet. Koridor oluştururken bir sıkıntı yaşadım. Tekrardan oluşturalım. Create koridor diyorum. Alignment. Evet burada. Şimdi benim bu yüzeyimi oluşturduğum isim kırmızı kod. Layout 2 kırmızı kod. Koridor dedim. Create koridor. Alignment. Layout 2 kırmızı kod. Tip ve yüzey. Şimdi buraya 5 ve 2 diyelim. Çok önemli değil. Ve bu dedim ve geldi. Şimdi bakıyorum. Benim olması gereken kestim bu. Zaten hak edişleri projeden olduğu için mecburen bunu uygulamak zorundayım. Yani benim burada fazla kazı yapmış olmam karşı tarafı hiçbir şekilde ilgilendirmiyor veya az kazı yapmam ilgilendirmiyor. O yüzden bunu ödeyeceği için doğru hesap budur. Şimdi bunu üçgenlemem gerekiyor. 3 koridor surface diyorum ve bunu aldım. Bu benim koridor oluştururken ki oluşturum kodlar. Bunları siz değiştirebilirsiniz. Şimdi Future Line'dan da sadece Shev'leri alacağım. Shev 2 diyeceğim. Tamam dedim ve üçgenimi oluşturdu. Şunları da hızlıca silelim. Evet, bunları da sildim. Şimdi ben burada artık kübaj işine girmem gerekiyor. Ona bakalım. Section. Önce bir kesit geçirelim. Tamamı da lazım olduğu için. Buraya kesit. Hatta kübaj diyelim, sonra da karışıklık olmasın. Geldim. Range dedim. Buraları hızlı geçiyorum. Diğer videolarımda vardı zaten. 5'er metre sağa sol yeterli ve 5 metre aralıklarla kesitlerimi oluştursun istiyorum. Daha hassas olması için daha sık yapabilirsiniz. Materyal hesabına geçeceğim şimdi. Önce tamamını alalım. Yüzey eksi koridor diyorum. Evet, yüzey eksi koridorda tamamını aldı. Şimdi tekrardan koridor deyip materyal hesabına geleceğim. New material diyorum. Şimdi burada structure'a geleceğim. Çünkü ben burada koridor shape'den hesaplayacağım. Burada nelerim var? Taş tozu, boru küpajı ve kum. Şimdi önce taş tozunu alalım. Buraya da yazalım. Taş tozu. Tekrardan new material diyorum. Buraya da boru küpajı diyeceğim. Pardon, şunu structure yapmam lazım. Boru küpajı diyorum. Buraya da malzeme ismini yine boru diyelim. Yine materyal diyorum. Ne kalmıştı? Kum kalmıştı. Kum diye bunları göstereceğim zaten birazdan size. Kumda structure diyorum ve kum. Evet, taş tozu, boru ve kum olarak buradan uygula ve tamam dedim. Şimdi section at table materyala geldiğimde güzergahım belli zaten. Kesit kübaj demiştik. Materyal listem buydu. Buranın içerisinde önce taş tozunu alalım. Buraya yazdıralım.
Şu başlıklara falan yazdırabilirsiniz taş tozu diye. Section, add table, material dedim. Boru diyorum. Boruyu da yazdırdık. Bu boru olduğu için bu kadar küçük. Ama tekrar diyorum, bunu Excel'de yapmanız çok daha doğru olacaktır. Materyal dedim ve burada kum diyorum ve kumu da buraya aldım. Şimdi bu hesabın içerisinde neler var ona bakalım. Bu taş tozu dediğim küçük alan, 10 santimlik olan alan. Kum dediğim yer burası, boru dediğim yerde burası. 3 farklı alan. Burayı hesaplamış olduk. Şimdi bu arkadaşım bana zaten gönderdiği şurada Shev 6 diye bir alımı vardı. Bunu da XML olarak alalım. Shev 6 diyelim. Bunu da şöyle yapmak istiyorum. Insert land XML dedim ve Shev 6'nı içeri aldım. Burada da şu analiz kısmından halihazırda bulduğu genel kazı dersem, yani base'im burada ne oldu? Yüzeyim oldu. Compression'da Shev 6. Bu da benim genel olarak şu alanda yaptığım kazı. Tip olarak baktığımız zaman Shev buraları da kesiyor. Uzun olduğuna bakmayın. Tipten dolayı o şekilde. Geldi, alttan döndü ve aldı. Bütün alanı gösteren yerimiz burası. Kazımız. Eğer bunu isterseniz Excel'den kendiniz düşebilirsiniz. Nereye düşeceksin? Boruyu düşeceksin. Ve şu diğer yerlere direkt şeyden alabilirsiniz. Bu kesitten alabilirsiniz. Sorduğun soruya bu şekilde cevap vermeye çalıştım. Bu trench dosyasını seninle paylaşacağım. Buraya kadar izlediyseniz teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.